tarihe damgasını vurmuş olan ve Atatürk'ün özellikle araştırılmasını istediği Bozkır'ın kuyumcuları lakaplı İskitler kimdir? Sadece Bozkır'ın kuyumcuları mıydılar? Elbette hayır. Savaş sanatındaki üstünlükleri kuyumculuklarının yanında gölgede kalmıştır. Sadece iyi okçu oldukları dillendirilmiş, bundan öteye çok fazla incelenmemiştir. İskitleri dünya tarihinde bize en net Herodot anlatmıştır. Askeri dehalarına ve topraklarının büyüklüğüne bakmadan önce onların kökenine bakmak gerekir. Kökenlerine de başlamadan önce dönemin coğrafyası nasılmış onu görmek gerekir. Herodot 4. kitap 37 ile 40. paragrafı arasında Asya'nın şeklini bize çizer. İranlıların ülkesi Erutraiya denizi denilen Güney denizine dayanır. Kuzey sınırlarında Medler otururlar. Medlerin üst yanında Saspeyirler, Saspeyirlerin üstünde Kolkisliler ki bunlar Fasis ırmağının döküldüğü Kuzey denizine kadar giderler. İki deniz arasındaki bütün alanı bu 4 ulus tutar. Bu iki deniz sözüne dikkat edelim. Bu ileride de başka iki deniz şeklinde önümüze gelecektir. Erutraiya denizinden Kara Deniz'e kadar İran, Med, Saspeyir ve Kolkis olmak üzere 4 ulus varmış. Bu ülkelerden gün batısına doğru iki denizin kıyıları bölgenin batı yönündeki denize kadar uzanır. Durumları şöyledir. Kuzeyden alırsak birincisi Fasis'ten başlar ve deniz kıyısını izleyerek Pontos, Yuksainos ve Hellespontos boyunca uzanır. Troyas'ta Sigayon burnuna gelir. Güneyden alırsak aynı kıyı çemberi Fenike'de Muriandikos körfezinden Triopion burnuna kadar uzanır. Bu deniz kıyısı boyunca 30 insan soyu oturur. Fasis nehrinin neresi olduğunu anlamamız için 1. kitap 104. paragrafta İskitler başlığı ile anlatılan bölümde yükü hafif bir adam Maitos gölünden Fasis ve Kolkis'e kadar 30 günde yürür der. Maitos gölü Hazar denizidir. Faisis denizi de Karadeniz'in kuzeyinde Azak denizine dökülen Don nehridir. Hazar denizinden hafif yüklü bir kişi yaya olarak 30 günde Don nehrine gelir der. Deniz kıyısını takip ederek yani sahilden giderek Batı Karadeniz yani Pontos, Yuksenios ve Hellespontus'a ulaşır. Günümüzde Ukrayna, Romanya, Bulgaristan'ı geçerek Çanakkale'de Troyas'ta Sigeion denilen Babakale'ye gelir. Güneyden bakılırsa İskenderun körfezi o zamanki ismi Muriandikos körfezinden Tripyon burnuna yani Muğla Tekir burnuna gelir. 39. paragrafta şöyle devam eder. İki kıyı bölgesinden biri budur. Öbürü İran'dan çıkarak Erutraiya denizi yönüne uzanır ve orada sona erer. İran onun devamı olarak Asurya ve Asurya'ya bağlı olan Arabistan bunun içindedir. Bu bölge Darius'un Nil'in bir kanalının yatağını değiştirdiği Arap körfezinde biter. Aslında bitmez ama herkes öyle der. İran ile Fenike arasında çok geniş bir ova vardır. Fenike'den başlayarak kıyı boyu Filistin Suriyesini ve Mısır'ı izleyerek bizim denize uzanır. Burada yalnız 3 ulus vardır. Denize ulaşan ikinci kıyı bölgesi ise İran'dan çıkarak Asurya'nın sınırına yani Basra körfezinde biter. Sonra Arabistan'ı içine alan Asurya devleti başlar. İran ile Fenike arasında Filistin Suriyesi diye bir devlet vardır. Asurya bölgesi ise Mısır'ı izleyerek yani Süveyş kanalını seyrederek Akdeniz'e uzanır. Bu bölgedeki 3 devlet ise Fenike, Filistin ve Asurya'dır.
40. paragrafta İran'dan batıya doğru Asya ülkeleri bunlardır. İranlılardan daha uzakta Metler, Saspayırlar ve Kolkisliler Tan yeri ve gündoğusu bölgesine doğru Asya, güneyden Erutriya denizi ile kuzeyde Hazar denizi ve doğuya doğru akan Arakses ile sınırlıdır. Asya, Hindistan'a kadar insanların oturdukları yerlerdir. Oradan sonra doğuya doğru ıssızdır. Kimse belli bir şey söylemez. Asya'nın kuruluşu ve büyüklüğü böyledir. Toparlarsak, İran dahil batıya doğru Metler, Saspayırlar, Kolkislerin bulunduğu coğrafya, güneyde Erutriya yani Basra denizi, doğuya doğru akan Aras nehrinin sınır kabul edilmesi neticesinde, kuzeyde Saspayır ve Kolkis olmak üzere bu şekilde gözükmüştür. Asya kıtası diye kabul edilen İran'dan sonraki coğrafya Hindistan'a kadar uzanır. Daha ilerisi hakkında bilgi yoktur denilir. Asya'nın büyüklüğü bu kadardır denilir. İskitlerin nerede yaşadığını öğrenebilmemiz için Asya, Avrupa ve Afrika'nın neye göre ayrıldığını bilmemiz gerekir. Dikkat ediniz, bu ayrım Herodot'un yaşadığı dönem içindir. Yoksa dönem dönem değişmiş olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Günümüzde daha farklı ayrım yapılmıştır. Herodot Tarihi kitabının 45. paragrafında Avrupa'ya gelince kuzeyi ve doğusu deniz midir kimse bilmez. Uzunluğu biliniyor. Dünyanın öbür 2 bölümü kadardır. Zaten bir türlü akıl erdirememişimdir. Neye dayanarak bir tek toprağa hepsi de dişil son takılı 3 ad verilmiştir? Ve bölgeler arasında sınır olarak niçin Mısır'da Nil ve Kolkis'te Pasis, başka birilerine göre Palus Mautis'te Tanais ve Kimerler Boğazı seçilmiştir? Ayrıca bu ayrımları kim yapmış, bu adları kim vermiştir? Bunu da bir türlü bulup çıkaramamışımdır der. Buradan dönemin kıtalarının nasıl ayrıldığını anlarız. Kimin Nil nehrini baz aldığını, kiminin Azak denizindeki Don nehrini, kimisinin Hazar denizindeki Kimmerler Boğazı'nı dikkate alarak çizdiğini söyler. Herodot bunlardan Nil nehrini sınır olarak aldığını, Asya'yı anlatırken Med devletini en batıdaki devlet olarak söylemesinden anlıyoruz. 46. paragrafta İskit bölgesini netleştirmeden çizer. Der ki, Darius'un sefer açmış olduğu Pontus'un çevresi, Skitler bir yana bırakılırsa en geri insanlarla kuşatılmıştır. Denizin bir yakasında Skitlerden başka kafası aydınlanmış bir ulus göremeyiz. Pontos denilen bölge, Karadeniz'in batı bölümü Kırım, Karabük arasında bir çizgi çizersek, batıda kalan alan Pontos'tur. Çünkü Darius, Gürcistan, Kırım ya da Kafkas bölgesinden değil, Anadolu, İstanbul, Çanakkale ve oradan kuzeye çıkarak Tuna'ya ulaşır. Herodot bu bölgeye Pontos'un çevresi der. İskitler bu bölgede yaşıyormuş. Devam edersek, kendilerine saldıran hiç kimse onların ellerinden kurtulamaz. Ve kendileri istemedikleri sürece kimse onları bulup bastıramaz. Öyle insanlardır ki ne kentleri vardır ne kaleleri, hepsi de atlıdır ve ok atarak savaşırlar. Evlerini peşlerinde taşırlar. Zira ekip biçerek değil, hayvancılıkla geçinirler. Evleri arabalarıdır. Böyle insanlar yenilebilir, ele düşürülebilir mi? Diyerek bu anlattığı İskitlerin aslında günümüzde gezici Türkmenler olduğunu anlıyoruz. Ya da Yörükler de denilebiliyor. 47. paragrafta bunun nedenini ise bu durumu bir savunma aracı olarak kullanabilmelerinin nedeni ülkenin öyle bir tutuma elverişli akarsularının da buna yardımcı olmasıdır. Ülke iyi sulanan otlak bir ovadır. Bakın bu önemlidir. Ülke iyi sulanan otlak bir ovadır demesinden
yaşam için elverişli bir bölgede oldukları için o bölge içinde rahatça bu tip hareketler yapabiliyorlardı. Ve ülkenin akarsularını 47. paragrafta sayar. Bu toprakları sulayan ırmakların sayısı Mısır Nil'in kanalından daha az değildir. Bu ırmaklardan denizden gelen bir geminin içinde yüzebildiği en ünlülerin adlarını sayacağım. Denize 5 ağızdan dökülen İstros, sonra Turos, Kupaniş, Borisenes, Pantikapes, Kupakris, Gerhos ve Tanais. İstros, Tuna, Borisenes, Dinyeper, Tanais ise İdil Nehri'dir. Bakınız bunların hepsinin İskitlere ait nehirler olduğunu söylüyor. İstros, bildiğimiz ırmakların en büyüğüdür. Denize akıttığı su yaz-kış değişmez der. İskit ülkesinin batı yönündeki son ırmağıdır ve en önemlisidir der. Çünkü başka ırmaklar da buraya dökülürler. Sularını besleyen öbür ırmaklar şunlardır deyip İskitya'dan gelirken 5 tane der. Bu noktada paragrafa dikkat ediniz. Paragrafı okurken ayırt edilmesi gereken noktaları yakalayamıyoruz. Çünkü bildiğimizi ya da anladığımızı zannedip detaylara ya da satır araları denilen noktalara eğilemiyoruz. Şimdi dikkatlice paragrafı bir daha okuyalım. İskit ülkesi diyor. Yani bir İskit ülkesi varmış. Bu ülkenin topraklarının batı yönündeki son ırmağı İstros yani Tuna'ymış. Daha sonra suları besleyen ırmakları tek tek sayar ve bu ülkedeki ayrıca Skitya denilen bölgedeki Tuna'yı besleyen 5 akarsuyu sayar. Tuna'dan sonra İskit denilen bölgede ise Turas, Hupaniş, Borisenes, Pantikapes, Hipakris, Yaros ve Tanais denilen 7 tane daha büyük nehir varmış. Bu noktada İskit denilen büyük bir federasyon gibi 8 devletin oluşturduğu bir yapıdan söz ediyor. Bu 8 devletin bir tanesi Skitya, 7 tanesi ise başka adlarla anılıyor. Onları daha sonra kim olduklarını ve bölgelerinin neresi olduğunu anlatacağım. Bu neden önemlidir? Çünkü bu Skitya'nın Karadeniz'in kuzeyinde küçük ya da orta büyüklükte bir devlet olmadığını, Avrupa'da çok büyük topraklara sahip olduklarının ispatıdır. Araştırmacılar bu konu ile uğraşan uzmanlar sahte antik olduğunu düşündüğümüz uydurulmuş haritalara bakarak İskitlerin Avrupa'daki bölgesini Karadeniz'in kuzeyi ile sınırlarlar. Aslında öyle değildir. Çok geniş topraklara sahiptirler. Herodot'un anlatmış olduğu dünya haritasının doğusunu, hangi devletlerin hangi bölgelerde olduğunu anlatacağız. Bu haritayı dolduracağız.